Lozan'da doğabilecek herhangi bir ikiliyi önlemek adına Büyük Millet Meclisi, 1 Kasım 1922'de saltanatı kaldırır. 5. Mehmet artık sıradan bir vatandaştır. Bu sıfatıyla 10 Kasım'da Cuma selamlığına çıkan Vahdettin'in adı hutbede zikredilmez. Ayrıca İstanbul basını 5. Mehmet'in aleyhinde yazılar yazmaktadır ve Vahdettin, hayatını tehlikede görerek 5 gün sonra 15 Kasım'da İngiltere'den sığınma talep eder. Padişah sıfatını kullanmadan şöyle yazar Vahdettin: Ve 17 Kasım 1922 sabahı, Malta'ya seyahati başlar Vahdettin'in. Orada İngiliz Genel Valisi tarafından karşılanır. Krala teşekkür eden Vahdettin, hilafetten feragat etmediğini de söyler. Pini kışlasında eski padişah ve maiyetindekiler için her türlü konforu düşünülmüş, 8 odalı bir daire hazırlanmıştır. Bu arada Ankara, bu kaçışın hemen ardından Abdülmecid Efendi'yi halife olarak seçer. Bu durum Vahdettin'i sinirlendirir. Şöyle der: "Beni ancak müvekkili zişanım hal edebilir. Yani onun elinden halifeliği ancak yerine gelen alabilir. Ve bu arada da yeni halifeye zavallı diyerek çatar. Bunun üzerine ise Abdülmecid, Vahdettin'i hain ilan edecektir. Bu tartışma süre dursun, İngilizler kendileri için masraflı olmaya başlayan 5. Mehmet'i başlarından atmanın yolunu ararlar." Bu sıralarda İngiltere destekli Arabistan Meliki Şerif Hüseyin, Vahdettin'i Mekke'ye davet eder. Vahdettin bu daveti, peygamberin bir müjdesi olarak yorumlar ve kabul eder. Ona göre, İstanbul'da kalarak rakiplerinin iftiralarını çürütemezdi ve bu yüzden Türk topraklarını terk etmişti. İngilizlerden, kişisel serveti olan 20.000 sterlinin bankalarda kalmasını ister ve Ocak 1923'te Cidde'ye doğru harekete geçer. Burada, Kral Hüseyin tarafından karşılanan Vahdettin, sonrasında, Şubat sonuna kadar kalacağı Mekke'ye geçer. Vahdettin Kıbrıs'a gitmek istemektedir. Ancak İngilizler bu isteği uygun bulmaz. Ve Londra eski padişaha Taif'e geçebileceğini söyler. Vahdettin de bu talimata uyar. Bu arada, Hint Müslümanları, Vahdettin'i suçlayarak onu Hicaz Kralı Hüseyin ile birlikte, kendisini İngiltere'ye kullandırttığını söylerler. Ayrıca, Hintlere göre eski padişah fitne çıkartmıştır. Bunun üzerine 5. Mehmet, Hicaz'da da rahat hissetmez kendisini. Ve Filistin'e gitmek ister, İngilizler buna da izin vermez. Ancak, yol parasını karşılamak kaydıyla eski padişahı İsviçre'ye götürebileceklerini bildirirler. Vahdettin ise İskenderiye'ye gitmeye karar verir. İngilizler, 3 günden fazla burada kalamayacağını kendisine bildirirler ve böylece 5. Mehmet İsviçre'ye doğru yola çıkar. Ancak Lozan devam etmektedir ve bu esnada eski padişahın orada olması sakıncalıdır. Böylece, hayatının son durağı, 2 Mayıs 1923'te gelmiş olduğu İtalya'da, San Remo olur Vahdettin'in. Onu İtalya'da karşılayanlar arasında, damat Ferit Paşa da vardır, son kez görüşürler. İngiltere'ye, Fransa'ya, ABD'ye mektuplar yazıp bir İslam toprağına gitmek istediğini söylese de, bu gerçekleşmez. Ve eski padişah ailesinin sürgün edildiği 3 Mart 1924'e kadar tek başına Villa Nobel'de yaşar. Böylece, San Remo'da küçük bir İstanbul oluşur. İtalya'ya gelenlerle birlikte, maddi yönden sıkıntı çekmeye başlayan eski padişah, Türkiye dışındaki mallarını geri alabilmek için, hukuki mücadele başlatmak ister. Bunun için, aile üyelerinden vekalet ister. Sürgün olarak Nice'ye yerleşen son halife Abdülmecid, vekaleti aile reisi olarak, halifelik unvanı ile imzalayınca, küçük bir kriz çıkar. Ve bu kriz, 1926'da iki tarafın da unvansız vekalet vermesiyle ancak aşılır. Bu arada aynı günlerde Mısır, Kral Fuat'ı halife yapmak ister ve Abdülmecid'e verdiği biatı geri alır.
Vahdettin bu durumu protesto eder ve halifeliğin hala kendisinde olduğunu söyler. El-Ezher Üniversitesi rektör vekili eski padişahı İngilizlere sığınmak ile suçlarken Mustafa Kemal'i örnek kişi ilan eder. 13 Mayıs 1926'da Mısır'da bir hilafet kongresi düzenlenir ancak Vahdettin bu toplantı haberini alamadan 16 Mayıs'ta vefat eder. İstanbul'dan 20.000 sterlin ile çıkan ancak parasını dolandırıcılara ve kumarbazlara kaptıran Vahdettin'in parasızlıktan satmak istediği padişahlık nişanı sahte çıkar. Ve bu yüzden son padişah öldüğünde Sanremo esnafına 60.000 liret borcu vardır. Haciz memurları, Vahdettin'i, cenazesi de dahil bütün eşyaları ile bir odaya kilitleyerek, borç ödenmeden cenazenin defnine izin vermez. Borç ise ancak bir ayda ödenir. Bu arada, cenazenin defnedileceği bir İslam toprağı aranır. Fransa'dan gerekli izin alınarak, Şam'daki Süleymaniye Camii'ne gömülmesi kararlaştırılır. Borçların tamamı ödenip, haciz kaldırıldıktan sonra cenaze 15 Haziran'da Trieste'ye götürülür. Burada, gemiye yüklenir ve Şehzade Ömer Faruk Efendi nezaretinde önce Beyrut'a oradan da trenle Şam'a ulaştırılıp 3 Temmuz 1926'da defnedilir.